Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Dogecoin'i değerlendireceğiz. Dogecoin'in güncel verilerinin birlikte değerlendirmesini yapacağız. Destek ve direnç bölgelerimize bakacağız. Ana hedeflerin nereler olabileceğini birlikte bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani ne yapacağız? Finansal okuryazarlığımızı, grafik okuryazarlığımızı her geçen gün daha öte seviyelere çıkarmaya çalışacağız. Arkadaşlar genellikle piyasalarda şu oluyor. Biliyorsunuz biz ayı piyasasındayız. Şu anda olan yükselişlerin hepsi de tepeden düşüşün tepki yükselişleri bunlar. Bazen bu tepki yükselişleri küçük kalıyor, yani cılız kalıyor. Bazen daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Ancak bunların hepsi, özellikle belirtmek istiyorum ki, Bitcoin boğa piyasasına girmeden bir tepki yükselişi olarak karşınıza çıkacaktır. Bunu bilin arkadaşlar. Yükselişler ana direnç bölgelerine geldiğinde satış fırsatı olarak maalesef o hisse senedinin veya o coin'in robotları tarafından kullanılıyor. Yani bunu bir satış fırsatı olarak görülüyor. O yüzden ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Şimdi tepeden çok sert düştük. Genel itibariyle piyasa ortalaması altcoin piyasalarında %95 ila %99 arasında bir düşüş var. Yani minörde küçük trendlerle bir çizim yapıp çok fazla alsat işlemine girmek yerine majör trendleri çizip majör hedeflere gelmesini beklemek daha uygun olacaktır. Çünkü piyasalarda bir hareketlilik var. Bizim Nisan aylarında beklediğimiz yükseliş maalesef olmadı. Ne yaptılar arkadaşlar? Piyasaya yükselecek algısı verdiler ve çok sert bir şekilde Nisan aylarından sonra ta ki bugünlere kadar biz düşüş gördük. Şimdi Nisan aylarında, Mayıs aylarında beklenilen o yükseliş, ben bu aylarda olacağını, Temmuz'da, Ağustos aylarında bu yükselişlerin olacağını düşünüyorum. FED faiz kararı var biliyorsunuz. Beklenti %99 civarında faizlerin yükseltilmesi. Ancak gelen veriler, yani Amerika'daki beklentilerin de altında gelmesi sebebiyle bu faiz beklentisinin hala neden 0.25 artırılması yönünde piyasa beklentisi oluştuğunu anlamış değilim. İşin açıkçası benim beklentim faizlerin yükseltilmemesi gerekliliği. Faizlerin yükseltilmesi halinde dahi piyasa bunu önden fiyatladığından dolayı çok fazla bir sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum. Ekstra bir satış getireceğini düşünmüyorum. Piyasa onu fiyatladı. Ancak gelen veriler beklentilerin altında pozitif gelmesi, yani daha iyi gelmesi ve FED faiz beklentisinin yükseltilecek şekilde piyasada bir beklenti oluşmasıyla birlikte FED faizleri de yükseltmezse, gelen verilerle uyumlu olmak kaydıyla yükseltmezse, o zaman ne olur arkadaşlar? Altcoin ve Bitcoin piyasasında daha sert yukarı hareketler olabilir. Ancak biliyorsunuz ki burası Amerika arkadaşlar. Yani genellikle %99 ihtimalle FED piyasa beklentisini her zaman vermiştir. Piyasa beklentilerine uymuştur. Ancak şu anki durum çok istisnai bir durum. Beklenilen faiz oranları her ne kadar yükseltilecek şekilde olsa da piyasadaki gelen enflasyon verileri, istihdam verileri veya bir takım gelen diğer veriler beklentilerden daha iyi gelmiştir. O yüzden yükseltilmeme ihtimalinde olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen yükseltilmeyeceğini ve piyasalarında daha fazla yukarı gideceğini düşünüyorum. Ancak yükseltseler dahi piyasalara etki etmeyecektir. Bu olumlu tarafı cebimize koyalım. O yüzden hani bilmenizi istedim arkadaşlar. Şimdi Doge'da da bir yükseliş var. Yarınki FED kararı ne olur? Karar açıklandıktan sonra düşer mi, yükselir mi diye arkadaşlarımızda bir düşünce oluşabilir. İşin açıkçası ben FED faiz kararının kripto piyasasına çok fazla etki etmeyeceğini, FED faizi 25 puan yükseltse dahi bunun bizim piyasamızda çok fazla bir etkisinin olmayacağını, fiyatlamanın yapıldığını düşünüyorum. Ama FED faizleri yükseltmezse, gelen verilerle uygun bir şekilde stabil bırakırsa, o zaman işte altcoin ve Bitcoin piyasasında daha sert yukarı hareketler görürüz arkadaşlar. Şimdi Dogecoin'e gelelim. Coin bulucuyu biliyorsunuz arkadaşlar, daha majör alanda çizmiş olduğum çizimlerle önce bir ekranı uzaktan görmeye çalışıyorum. Ana hedefleri nereler, ana direnç ve ana destekleri nereler, buraları görüyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Minör alana günlük manada 4 saatlik ve saatlik olarak daha yakın planda fiyatın içine girmek suretiyle biz hedef seviyelerimizi ve stop seviyelerimizi belirlemeye çalışıyoruz. Bakın bu şekilde Dogecoin'de bir düşüş var. Daha önce sizle beraber bunu zaten çizmiştik. Yeni izleyici arkadaşlar da anlaması adına, onlar da eğitim alması adına bunu tekrardan çizeceğim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde bir düşen trendimiz var değil mi? Bu düşen trendimiz bir kanal doğrultusunda düşüyor. En tepe bölgesini alıyorum. Zirveye kanalımın bir ucunu koyuyorum ve buradan düşüşün ana tepki yükselişini yapmış
yapmış olduğu bu tepe bölgeye ise, yani 1 Kasım 2022 yılında yapmış olduğu bu bölgeye ise tepemin diğer noktasını yerleştiriyorum ve bir kanal çiziyorum arkadaşlar. Kanalı da en alt bandıma koymak suretiyle kanalı karşıma aldım. Şimdi bakın, genellikle bu şekilde düşen kanallar hep yukarı kırılır arkadaşlar. Formasyon bu şekildedir. Ancak hangi bölgede kırılacağını bilmediğinden dolayı bu kanal bu şekilde bir görüntü oluşturdu diye yukarı kıracak, ben buralarda da alayım diyemezsin. Nerede kırılırsa o zaman alman gerekir. Bakın zaten kanalın alt bantları, orta bantları ne kadar güzel tuttuğunu bu bölgeleri görüyorsunuz. Kanalın orta bandı eğer fiyat altındaysa ne olur? Direnç olur. Fiyat üzerindeyse gördüğünüz gibi destek olarak çalışır. Kanalın üst bandında da biz nereyi birleştirdik? Burayla burayı birleştirdik ve kanalı uzattığımızda milimetrik olarak bu bölgenin de sonraki zaman diliminde direnç olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Şimdi fiyata yaklaşalım. Biraz daha ne yapmış bu fiyat? Şimdi bakın arkadaşlar, daha önce zaten ben size söyledim. Bunu diğer yayınımı da izlemek suretiyle görebilirsiniz. Bu bölgelerin direnç bölgesi olduğunu, 77 bölgesinin güçlü direnç bölgeleri seviyesinde oluştuğunu söylemiştim. Bu bölgeye biz ne zaman gelmişiz? 21 Temmuz'da gelmişiz ve buradan bir satış yemişiz. Şimdi ise bu bölgenin üzerine attığımızı görüyoruz. Tabi burada önemli olan günlük kapanış arkadaşlar. Şu an itibariyle bu bölgenin üzerine güzel hacimli bir şekilde %5 civarındaki hacimle üzerine atıyoruz. Beklentimiz ne olur bizim Dogecoin'den? Bu bölgenin de üzerine atılmasıyla birlikte, yani ana yükselen trend var burada görüyorsunuz. Bu yükselen bir grafik görüntüsünde çizmiş olduğumuz bir düşen trend var. Bu majördeki düşen trend yukarı yönlü kırılmış oluyor arkadaşlar. Yani bu, eğer buranın bugün itibariyle günlük bir kapanış getirmesi halinde beklenti teknik olarak ne olur? En son yapmış olduğu zirve seviyesinin üzerinde bir yere gitmesi beklenir. Yani en son yapmış olduğu zirve seviyesi neresi derseniz işte burası arkadaşlar. Yatay çizelim bakalım. Ben bu seviyede bir yerin üzerine çıkacağını ilk aşamada düşünürüm. Yani 105'ler. 0.10,50 arkadaşlar. 105'ler 0.105 diye söylemek daha rahat olacak benim açımdan. Bu bölgenin üzerinde bir yere gelecektir arkadaşlar. Buralar güçlü direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkacaktır. Yani Dogecoin'in buranın kırılmasıyla birlikte, majör düşen trendinin kırılmasıyla birlikte 105 seviyeleri güçlü satış bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır. Kıramaz mı? Daha üstüne gelemez mi? Tabii ki gelebilir. Ancak sonrasında o kadar güçlü bir direnç bölgesidir ki arkadaşlar, bakın tepeden düşüşte de burayı kendisine destek alıyor ve bir yükseliş trendi oluşturuyor kendisine. Ve düşerken de yine bu bölgede 1-2 gün oyalıyor, ondan sonra kendisini aşağı atıyor. Alt bölgeye geldiği zaman da bakın bu bölgeler 2 defa, hatta bu yakınlaşmayı da sayarsak 3 defa bizim karşımıza direnç olarak çıkıyor. O yüzden şu anda Dogecoin'in dip seviyeden başlatmış olduğu hareketin hedefi 105 seviyesinin üzerinde bir yere fiyatın atılmasıyla buradaki hacmi almaya çalışacak arkadaşlar. Buradaki al-sat hacmini almaya çalışacağını ben düşünüyorum. Bu bölgeye kadar da Dogecoin'in bu kırılımdan sonra geleceğini düşünüyorum. Şimdi tabii şurada da bir bölgemiz var bizim. 95-96 civarında da bir bölgemiz var. Buralara geldiğinde bir dirençle illaki karşılaşacaktır. Robotlar burada bir direnç yapacaktır. Ancak her ne kadar burada dirençle karşılaşsa, geri düşse de ben bu seviyelere geleceğini düşünüyorum. Bu seviyelerin de aşılması halinde hocam nereye gelir dediğinizde, bakın arkadaşlar, mantık olarak buradan sert düşüyor. Yay gibi düşünün, yay buraya zıplıyor. Şimdi yay aynı bölgelerden, yani ana direnç bölgemiz olan bu bölgeden ne yapıyor? Bizim karşımıza tekrardan destek olarak çıkıyor. Bu desteği almakla birlikte, bakın bu desteği burada alıyoruz. Bu kadar gidiyorsak bu desteği bir kez daha almamızla birlikte beklenti nedir aslında? Şu seviyenin üzerinde bir yere gitmesidir. Yani 15-16 sentlerin üzerinde bir yere gitmesidir. Buralarda önemli yerlerdir. Eğer 105 kırılırsa 16 sentin üzerinde belki 20 sentlere kadar gitmesi beklenebilir arkadaşlar. Kırılım Dogecoin'de olmak üzere günlük kapanışa bakmak lazım. Eğer günlük kapanış Dogecoin'de bu kırmızı kanalın üst bandının altında olmazsa teknik manada kırılım gerçekleşti diyeceğiz. Yani 75 sentin altında bir kapanış olmaması halinde Dogecoin'de yükselişler daha da sertleşebilir diyeceğiz arkadaşlar. Bir yükselen trend çizdiğimizde ise böyle bir görüntü oluşuyor. Yani kanalın içine girmiş oluyor. Yükselen trendinin destek bölgesi ise 67 sentlerden geçmektedir. 67 sentin altına kapanış yapmadıkça ilk hedef 105 sentler olacaktır. Haberiniz olsun arkadaşlar. 10 sente kadar, yani 0,10'a kadar, 0,10 küsuratlarına kadar gitme ihtimali ben bu trendin kırılmasıyla birlikte oluşacağını düşünüyorum. Ona göre herkes takibini yapabilir arkadaşlar. Sakin olmak
olmak lazım. Piyasalar illaki primlenecek. Çok düştü, çok baskılandı. Bu baskılanmanın sonucunda ben kazançların oluşacağını düşünüyorum ve altcoin'leri ilgilendiren para grafiklerine baktığımızda da direnç bölgelerimiz 7-8 defa test edildi. Maalesef yukarısına atamadık. Ancak bir sonraki hareketinde de belki FED faiz kararlarından sonra o bölgenin de kırılmasıyla altcoin'lerde hareketliliğin daha fazla başlayacağını ve Bitcoin'in de yukarı doğru gitmesini beklediğimden dolayı altcoin'lere bir kısım daha fazla paranın gireceğini düşünüyorum. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Bu yayınlar sizin eğitiminiz için yapılıyor. Bu yayınları izlemedikçe, eğitiminize yatırım yapmadıkça maalesef destek ve direnç bölgelerini piyasadan gelen spekülatif haberlere göre yapmak zorunda kalırsınız. Lütfen öğrenin. Kendi bilgilerinizle işlem yapmanız dileğiyle teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.